Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda sizlerle birlikte Dolar TL kurunu yorumlayacağız. Yorumlarımızın içerisinde altın yorumu, gümüş yorumu, gram altın yorumu ve gram gümüş yorumları da yer alacak. Ayrıca ons altın ve ons gümüşü de sizlerle birlikte yorumlayacağız. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu arada videomuza bir beğeni atarsak daha fazla kullanıcıya sizlerle birlikte erişmiş oluruz. Bir müddet sizlerle biraz sohbet edelim. Ondan sonra da arkadaşlarımız biraz toparlanır hem. Bu arada da sizlerle birlikte dolar, altın ve gümüş bununla ilgili yorumlarımızı paylaşırız. Evet arkadaşlar, dolarda özellikle artık oyunun başladığı bölge içerisindeyiz. Oyunun kurulacağı rakam artık dolarda daha ileriki zamanlarda artışa gidecek bir dolar TL kuru izleyebileceğiz mi? Yoksa buradan tekrardan bir geri dönüş olacak mı? Bizler için bu hafta itibariyle yapmış olduğumuz 10 numara yorumlarımız oldu. Takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Özellikle terste kalan arkadaşlar için sabırlı olun. Sizleri iki hamlede bu sıkıntılı süreçten kurtarabileceğimize dair yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla paylaşımlarda bulunduk. Bazı arkadaşlar her ne kadar da kanalımıza yeni katılmış olup bizlere güvenenler de oluyor, güvenmeyenler de oluyor. Fakat geriye dönük 4-5 videoyu izlerlerse, özellikle terse düşüldükten sonraki videoları izlerlerse süreci daha rahat bir şekilde takip ederler. Hem de herkes ben biliyordum, ben bunu demiştim şeklinde yorumlar yapıyor. Sallamayın şeklinde yorumlara bizler de maruz kalmamış oluruz. O yüzden şimdi dolar TL kurundaki özellikle oyunun başlayacağı alan, Merkez Bankası ve piyasalar arasındaki oyunun başlayacağı alana kadar bizler dolar TL kurunu getirdik. Ve sizlere ben söz verdiğim gibi bugün itibariyle bir %30'luk kar marjı, kiminiz zararınızdan şu an itibariyle %30 yukarıda karlardasınız. Kiminiz de zaten yukarılarda satıp stop bölgelerini değerlendirip alttan alanlar da gene hem dolar miktarlarını arttırmış durumdalar hem de altın miktarlarını arttırmış durumda olup artı bir de %30 kar marjı yakalamış durumdalar. Evet sevgili dostlarım, şimdi artık kanala da biraz sizlerin katkı vermesini düşünüyorum. O yüzden kanalımızdaki katıl butonundan kanalımıza üyelik yapabilirsiniz. Ayrıca katkılarınızı sunabilirsiniz. Ayrıca Süper Chat özelliğimiz geldi biliyorsunuz. Süper Chat üzerinden stickerlar ve kanala katkılarınızı da sunabilirsiniz. Evet, ben fazla gevezelik yaptım biliyorum. Bu arada arkadaşlar, şimdi dolar TL kurunda gram altında, gram gümüşte, ons altın ve ons gümüşte olan arkadaşlar beni çok iyi dinlesinler. Çünkü önemli rakamlar vereceğim. Bu önemli rakamlarda dolar TL kurunda devam mı yoksa geri bir hareketi başlatacak mı? Sizlerle birlikte. Evet, Kenan %60 karla yılı bitiriyorum demiş. Bu arada arkadaşlar karlarını da yazıyorlar. Sayemizdeki kazandıkları karları. Onlara da paraları anasının sütü kadar helal olsun. Benim tarafımdan helal olsun diyorum arkadaşlar. Çünkü onlar tamamen kendi katkılarıyla, kendi özverileriyle bizden etkilenmeden bir genelleme yapıp kazançlarını değerlendirdiler. Onlara da yıllık kazançları hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum kanalımız aracılığıyla. Ayrıca arkadaşlar şunu da belirteyim. Gündemde biliyorsunuz çok fazla artık herkes herkesi dava ediyor. Öyle bir sürece girdik. O yüzden şu hatırlatmamızı da yapalım. Kanalımızda hiçbir zaman bir at sat, al sat tavsiyesi verilmiyor arkadaşlar. Serkan, Elliot dalga sayımı yapalım demiş. Serkan, zaten Elliot dalga sayımına göre ben size destek ve direnç noktalarını çıkartıyorum. O sayıma girersek yayın çok fazla uzar. O yüzden o tür sayımlara pek girmek istemiyorum. Alım fırsatından bahseder misiniz demiş Fatih Korkmaz. Tabii Fatih, oraya da gireriz. Ama öncelikle şu hatırlatmamızı yapalım.
Kanalımız hiçbir zaman arkadaşlar bir al-sat kanalı değildir. Beni eskiden beri takip eden, bilen arkadaşlarımız da bilirler. Kanalımda paylaştığım grafikler ve analizler tamamen benim kişisel kendi öngörülerime dayanır. Sizlerin bu öngörülere dayanarak yatırım kararlarında bulunmanız sizlere kar sağlayabileceği gibi arkadaşlar zarar da sağlayabilir. Çünkü bunları bilerekten yayını dinlemeye başlayabilirsiniz. Bu hatırlatmamızı da yapalım. Kanuni olan bu hatırlatmamızı da yapalım. Evet, arkadaşlarımız da yeteri kadar toplandı zannedersem. Evet, şu an 550 kişi kanalımızı izliyor. Beğeni oranımız 105. Evet arkadaşlar, şu beğeni oranını biraz fırlatalım. Sizlerden ricam budur. Evet, dolar TL kurunda şimdi oyunun kurulacağı alan. Arkadaşlar bakın, dolar TL kurunda gram altında, gram gümüşte, ons altında, özellikle ons gümüşte oyunların kurulabileceği alanları sizlere açıklayacağım. Bu alanlar önemli olacak. Sizler de bu alanları dikkatli bir şekilde takip edip kendi stratejinizi buna göre kuracaksınız. Ersin Yılmaz Giresun'dan selamlar demiş. Çok selamlar Giresun'a. Evet, dolar TL kurunda oyunun kurulacağı alan arkadaşlar 13.29. Bakın 13.29. Buradaki rakam bizler için çok önemli bir rakam. Neden diyeceksiniz? Bu rakam yukarı yönlü hareketin devamı veya aşağı yönlü hareketin devamı niteliği taşıyacak olan bir rakam. O yüzden burada 13.29'un yukarıya kırılması durumunda arkadaşlar bir üst yükseliş kanalına dolar TL kuru tekrardan girer arkadaşlar. O yüzden 13.29 rakamında büyük oyun olacak. Merkez Bankası ve piyasalar arasında bu rakam gitgellerle dolu bir rakam olacak. Sizlere bu rakamı biliyorsunuz ben hafta başında verdim. Ve bu rakamın çok önemli bir rakam olduğunu sizlerle birlikte paylaştım. Merkez Bankası bugün bir ihale açtı zannedersem. Tam anlamıyla takip edemedim fakat bazı haberlerden gördüm. Artı 3 Aralık'ta 3 Ocak'ta gene bir ihale daha açacak herhalde, döviz ihalesi. Piyasaya döviz ihaleleri Merkez Bankası da sunuyor. Bu da doların ateşini bir nebze de olsa durdurabilmek amaçlı arkadaşlar. Özellikle bu rakam neden önemli sizler için bunu da anlatayım. 13.29'un önemi ve büyük oyunların bu rakam üzerinde dönecek olmasının sebebi buradaki kilit rakam 13.29 seviyesinden geçen rakam arkadaşlar. Sizlerin de dikkatli bir şekilde dolar TL kurunda 13.29 üzerinde kapanış olup olamayacağı yakinen takibinizde kalmalı. 12.48 bu da bir diğer rakamımız. Bu verdiğimiz rakam nedir arkadaşlar? Burası bir stop rakamı olarak da kullanılabilecek alan. Fakat şimdi sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bankalar arası makaslar çok fazla arkadaşlar. Bankalar arası makaslar çok fazla. Bu bankalar arası makas fazlalığından dolayı otomatik olarak bu seviyeye stop girmeniz makas aralıklarının açılması nedeniyle sizi yanlış bir şekilde stop ettirebilir. O yüzden piyasaları yakinen takip edip izlemeniz şart ki 12.48 altındaki olaylar bizleri tekrardan dolar TL kurunda alt rakamlara doğru götürebilir. Buradaki alt rakam 11.35 seviyesinden geçen bölge tekrardan bizi bu 11.35 seviyesine doğru geri götürebilir. Fakat 13.29 ve 12.48 aralığı, bakın bu iki aralık çok önemli bir aralık. Özellikle 12.48 üzeri kalışlar ve 13.29 üzeri bir kırılım gelir ise zaten dikkat ettiyseniz bu 13.29 bölgesi üzerinden kuvvetli bir satış dolar TL kuru yiyor. Fakat satış yemesine rağmen alttan da alımlarla karşılaşan bir kur bugün itibariyle sizlerle birlikte izliyoruz. 13.29 ve 12.48 seviyesi üzerinde kalındıkça bu kur güçlü olmaya devam eder. Ayrıca önümüzde baktığımız zaman temel bir analiz yapacak olur isek de arkadaşlar 3 Ocak
2022 tarihinde biliyorsunuz TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Uzman analistlerin dinlediğimiz zaman bu dolar TL kuru kaynaklı olarak piyasalarda enflasyonist baskıyı arttıracak, yani yüksek bir enflasyon Aralık ayı için çıkacağı söylentileri var. Bu da ortalama yıllık bazdaki enflasyonun 28-29 hatta 30'ların üzerini geçecek diye de açıklama yapanlar var. Tabii biz reel piyasada enflasyonun zaten %50, %60'ların üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu da dolar TL kurunu diri tutan beklentilerden biri arkadaşlar. Çünkü enflasyonla maalesef ki dolar TL kurunun da alakası var. Ayrıyetten Merkez Bankası'nın 22 Ocak tarihinde bir faiz indirme kararı ve bu kararın ayrıca devamı halinde tekrardan dolar TL kurunda bir zayıflama süreci de görülebilir. Bunlar doların TL karşısındaki artı yönleri arkadaşlar. Bunlar artı yönleri, yani yükseliş düşünen arkadaşlar bu artı yönleri tartması gerekli. Şimdi eksi yönlere geçecek olursak tekrardan Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir mi? Ve 13.29 üzerinde dolar TL kuru, çünkü tekrardan 13.29 üzerine gittiğimiz zaman ilk etapta 16-12 seviyesini dolar TL kuru görebilir. Ayrıca bu 16-12'nin üzerinde de 16.43 seviyesine doğru, şöyle 16.40 diyelim arkadaşlar, yukarı yönlü hareketi şuradaki 13.29'un kırılması başlatabilir. Bakın, bunun başlayabilmesi için 13.29 ve 12.48 haftalık kapanışı, 13.29'da günlük kapanışların devam etmesi şart. Buna çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu hareket durdurulamaz ve bu rakamın üzerine doğru atar ise bir anda dolar TL kurunda bizler 16-12 ve 16-40 seviyelerine doğru giden bir dolar TL kuru izleriz arkadaşlar. Merkez Bankası 3 Ocak'ta tekrardan bir dolar ihalesi açar mı? Ve bu dolar ihalesi zamanına kadar dolar TL kurunda yukarı yönlü hareket 16'lı seviyelere doğru devam eder mi? Bu edebilir. Tabii bunun için gene kilit rakamımız 12.48, önemli stop bölgemiz olan yerden geçiyor. Yukarıdaki en önemli kırılması gereken direnç de 13.29 direnci. Bu iki 12.48-13.29 arası gelgitler doların kaderini belirleyecek olan alan. O yüzden de Merkez Bankası ve piyasalar arasında, özellikle bu iki alan arasında oyunlar kurulacaktır diye bizler de düşünebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar dolar TL kurunda anlamadığınız bir olay var mı arkadaşlar? Bu çok önemli, çünkü bazı arkadaşlarımız anlamıyor. Herkes grafik bilmek zorunda değil çünkü. Suat Yıldız, Cumhurbaşkanım gece operasyonu tamam demiş. Arkadaşlar, bir gece operasyonu gelir, onu bilemem. Çünkü onu artık kimler bilir, bilenler biliyor. Fakat onu ben bilemem. O yüzden sizler de ona göre kararlarınızı verin. Piyasayı iyi bir şekilde izleyin derim ben. Ama şu anki duruma baktığımız zaman dolar TL kurunda bir geri hareket, devamlı alımlarla karşılaştığı görülmekte. Burada bir hedef 16 seviyesine doğru bir hedef gelebilir. Bu ihtimal de oldukça yüksek. 12.48 bölgesindeki stop patlamadığı sürece böyle bir ihtimal de oldukça yüksek. O yüzden dikkatli olunması gereken günlerden geçiyoruz. Ayrıca Cuma günü haftalık kapanış ve yıllık kapanışları da sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bunlar da çok önemli olacak, çünkü yeni haftaya yeni seviyelerle, yeni değişen rakamlarla gene ben yanınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden sizler de dolar TL kurunda dikkatli olun. Evet, Cenk Deniz, yarın buradan altın alalım mı? Cenk, alım satım lütfen bana sormayın. Ben seviyeleri paylaşıyorum. Zaten alım seviyeleri, yani ben olursaydım alırımdım dediğim seviyeleri geçtik. O seviyelerin artık bizler
tamamlanma süreci boyutlarındayız. Eğer beni yeni takip ediyorsan biraz 3-4 böyle geriye doğru videoları seyredersen oralarda zaten dedim, yani buradaki %30'luk hareket başlamadan önce ben olsam alırdım dediğim bölgeler olmuştur. Şimdi artık burada bir karar bölgesindeyiz. Buradan bir düşüş olabileceği gibi yukarı yönlü harekette olabilir. Karar bölgeleri sizlere özellikle belirtiyorum. 13.29 kırılmadığı müddetçe hala da düşüş kanalında sayılırız arkadaşlar. Yani şu an riskli bir bölgedeyiz. 13.29 yukarı yönlü kırılır ise de bir başka bölge olan yükseliş kanalını açacak alan içerisindeyiz. O yüzden şu anki bölge riskli bir bölge. Burada artık yukarı gidecek veya aşağı gidecek diyemeyiz. Burada temel analiz yöntemlerini kullanabilirsiniz. Mesela ne? En yakın 3 Ocak verisi var. Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Buradaki 3 Ocak enflasyon verisini yüksek gelme ihtimali de oldukça fazla. Bunu da gene bu konuda uzman analistler devamlı dile getiriyorlar arkadaşlar. Biz de onlara dayanaraktan buradaki ihtimali de değerlendiriyoruz. 3 Ocak öğlen demiş, dolar 16 TL, akşam 11 TL, dikkat demiş Kenan Akta. Evet, eğer ki şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Eğer ki 13.29 yukarı yönlü kırılır, bu seviye 16 seviyelerine doğru gelir ise ilk satış yiyebileceği bölge 16.10 bölgesi olur. Bakın bunda önemli. Volatilite yüksek olur, burayı da aşabilir ise ikinci satış, kuvvetli bir satışın gelebileceği bölgede 15.50, 16.12 ve 16.43 seviyeleri. Bu 3 seviye dolar TL kurunda güçlü satışın gelebileceği önemli bölgeler haline gelir. Bu bölgeler kırılırsa sizlerle birlikte tekrardan stop bölgelerimizi daha ileriye çekeceğiz. O yüzden stop bölgeleri çok önemli. Stop bölgelerine özellikle riayet etmeniz gerekli. Başkanım, destek veya direnç kırılımını nasıl anlayacağız? Kırıp geçiyor, kırdı geçti diyoruz. Ama geri geliyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bitiyor rica etsek demiş. Günlük kapanışlar arkadaşlar. Günlük kapanışları izleyeceksiniz. En sağlam günlük kapanışlar veya 4 saatlik kapanışlar. Bunlar önemli. Tabi haber akışına dayalı olarak da kırılımlar olabilir. Son dakika haberleri geliyor veya bir hükümet tarafından, hazine tarafından yeni bir politika açıklanıyor. Böyle bu gibi durumlarda veya Merkez Bankası'nın müdahil olduğu durumlarda günlük kapanış aranmaz. O anlık aşağı yönlü kırılımlar takipte kalınmalı diye düşünmekteyim arkadaşlar. Serkan Sercan. Şimdi diyelim ki dolar düştü. Ucuzlayan bir şey var mı? TL'de kalmak büyük risktir. Arkasından bakıyoruz sonra demiş. Evet arkadaşlar, şu an piyasada maalesef ki doların düşüşüyle birlikte fiyatlarda herhangi bir gerileme yok. Duyduğum kadarıyla bugün petrol, mazot ürünlerine gene zam yapılacak şeklinde. Bunu da takip ediyorum. Bakacağım bakalım bu akşam itibariyle gerçekten zam gelecek mi motorine, petrole ve gaza. Ayrıca yağ fiyatları takibimde arkadaşlar. 3-5 lira aşağıya çekildi. Fakat bir ara tekrardan gene yukarıya çektiler. Birkaç gündür bunun takibindeyim. Gene yarın itibariyle birkaç kuruş daha düşürmüşler yağ fiyatlarını. Bunlar da takibimizde. Evet, 13.77 kapanış önemli demiş. Benim için 13.29 kapanış önemli arkadaşlar. Başkalarının verdiği rakamları bilmem. Tabii herkesin rakamları farklıdır. Benim rakamım 13.29 ve altta 12.48. Haftalık kapanışta da 12.48. Hatta şöyle diyelim, en sağlam 12.48 üzeri kapanışlar önemlidir arkadaşlar. Kuvvetli kapanışlardır. Mahir Şahin, inşaat malzemesi satıyorum. Bugün itibariyle çimento torbasına 6 TL zam yapıldı demiş Mahir arkadaşımız. İşte bakın arkadaşlar, bunu da yetkililere iletelim. Bakın, çimentonun torbasına bugün 6 TL zam yapılmış. Bunu niçin yapıyorlar? Bunların da araştırılması gerekli herhalde. Ergün Tutak, ons altın şu an 1816.
Ne düşünüyorsun? Ergün, ons altına şimdi birazdan geçeceğim. Ons altın için ne dedim? 1790 1814 aralığında hareket, 1814'ü yukarı kırmasıyla birlikte 1844 seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareketler izleyeceğiz. Şu an itibariyle 1816 ise bugünkü kapanış çok önemli. 1814 üzerindeki kapanış ons altını yukarı taşıyacaktır. Cenk Deniz. Arkadaşlar hoca demenize gerek yok. Ben hoca değilim. Bana abi, kardeş o şekilde hitap ederseniz ben de sizlere o şekilde hitap edeyim. Daha samimi olur. Hocalık başka bir şey. Hocalık büyük bir mertebelik. Öğretmenlik büyük bir mertebelik. Biz şu an o mertebelerde değiliz. O yüzden de sizlerden ricam bana bir abi, kardeş şeklinde hitap etmenizdir. 1000 TL'den aldım. Düşüşe geçince bozup alttan alayım mı demiş Cenk. Cenk, seviyeleri paylaşıyor. Seviyeleri takip edeceksiniz. Bunların kararını da kendiniz vereceksiniz. Çünkü iyi niyetli olduğunuzu biliyorum. Fakat kötü niyetli kişiler de aramızda olabilir. O yüzden bu tür al-sat olaylarına sizden ricam beni sokmamanız arkadaşlar. Seviyelerimiz önemli. Nasıl takip edeceğinizi de ben size anlatıyorum. Tek yapmanız gereken son kararı kendiniz vermesi. Utku Toprak abi demiş, herkes zararını kurtarır mı? İnşallah Utku, inşallah o şekilde Merkez Bankası bir fırsat verecektir diye düşünmekteyim. Bu fırsatı sizlere verecektir diye düşünmekteyim. Ama fiyatları ve rakamları takipteyiz. Uğur Akça, başkan en iyi alım, parçalı alım. Seni dinledim, kazandım demiş. Çok teşekkürler Uğur. Evet arkadaşlar, bakın, kademeli al, kademeli sat. Mesela şu an 10 liralar civarından alım yakalamış olan arkadaşlar için bir %30'luk kar. Bir parça buradan ve üzerindeki her rakamda birer parça şeklinde çıkılabilir. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Tekrardan geri düştüğünde ah vah demektense tekrardan alıp hem gram olsun dolar miktarınızı arttırabilir, hem de ortalamanızı daha aşağılara çekebilirsiniz. Bu tür fırsatları değerlendirmekte fayda var. Mustafa Tekin, selam. Şu an itibariyle TL'de kalmak ne kadar mantıklı? Arkadaşlar, onun kararı sizde. TL'de kalıp kalmamanın kararı sizde. Biz elinde dolar olan arkadaşlar veya dolar almak isteyen arkadaşlar için burada kendi grafiklerimizi paylaşıyoruz. Bu grafiklere göre yön sizler belirleyeceksiniz. Bakan, Memati'ye zerre güvenmiyorum demiş Serkan. Memati'ye zerre güvenmiyorum demiş. Arkadaşlar çok komiksiniz. Olgun Aygüneş. Olgun değil mi? Hı hı. Hasan Bey, evet. Panikleyip 12.44'ten bozdurdum doları demiş. Fırsat gelir mi? 12.44'ten bozdurdun. Bugün mü bozdurdun? Bugün itibariyle zannedersem bozdurdun. Tabii fırsatlar gelmez diyemem. Fırsat gelir de diyemem şu an itibariyle. Ama fırsat verecektir diye düşünmekteyim. Kapanışlar önemli şu an itibariyle. Biz haftalık kendimize bir plan yaptık. Bu haftalık plan neticesinde, kapanışlar neticesinde yönümüzü belirledik. Bu yön itibarında bir strateji oluşturduk haftanın başında beni takip eden arkadaşlarımla birlikte. Şimdi bu stratejiye göre yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi bu yolun, bu stratejinin şu an en üst kademesindeyiz. Bu kademede 13.29 seviyesi. Bugün zaten 13.36 seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Ama tam bu seviyeden satış yedik. Bizlerin de beklediği gibi tam o seviye üzerinden zaten biz bir satış bekliyorduk aşağı yönlü. Fakat aşağı yönlü hareket oldu. Tekrardan bir alımla karşılaştı arkadaşlar piyasalar. Şu an itibariyle de zannedersem 13.17, 13.18 civarlarında bir dolar TL kuru mevcut. Ersin Bozkurt, varsayalım 12.48 altında kapandı. Yeni yıla nasıl başlar? Yeni yıla bir miktar daha düşüşle başlayabiliriz. 12.48 altı, evet. Oradaki seviye tekrardan bizi 11.35 hatta 10.23 seviyesine bile tekrardan geri götürebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ali Güner'i demiş.
selamlar. Başkan, enflasyon düşük çıkarsa kurdaki hareketlilik ne olur? Enflasyon Ali hiç düşük çıkacağını ben zannetmiyorum. Kur etkisiyle piyasadaki zamları zaten biliyorsunuz, o aralıkta olan zamlar. Bunların ortalaması alınacaktır. Bu ortalamalar da maalesef ki enflasyonu düşük çıkarmaz. Seda Beşiktaş. Abi 18'den aldım. Ne yapalım demiş. Seda 18'den aldın. Şu an için 12.48 aşağı yönlü kırılmadıkça beklemekte fayda var diyebilirim sizin için. Evet, Muharrem İnce yazmış. Evet. Muharrem Bey yeni parti kurdu biliyorsunuz, Muharrem İnce. Şu an ABD 10 işlem hacmine göre arz talep oluşuyor demiş. Bu bağlamda piyasada dolar ve altın alımları bankalar üzerinden devam ediyor. Dikkat etmek lazım demiş. Evet, ABD piyasaları kapalı. Evet, Noel tatili nedeniyle kapalı. Doğrudur. Bankalar arası ve Forex piyasalarında işlemler dönüyor. Dikkatli olmakta fayda var. Aynen arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki bu karımızdan da zarar etmemek için 12.48 önemli bir bölge. Muammer Bircan, gram gümüş ne olur demiş. Onlara da geçeceğiz şimdi birazdan Muammer. Dikkatle dinlerseniz onlara da geçeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Tekrardan dolara dönelim biraz sonra arkadaşlar. Hemen altın tarafını ve gümüş tarafını da anlatalım. Orada çünkü bekleyen arkadaşlarımız var. Hemen onlar için bir gram altın yapalım. Gram altın tarafına geçelim. Evet sevgili dostlarım, gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında şu an itibariyle bir 765 TL civarında fiyatlama gözüküyor. Bizler için biz ne dedik? 723, yukarıda da 773 seviyesi gram altında önemli. Gram altındaki kilit rakamımız 773 rakamı. Evet, gram altın takip edenler için 773 kilit rakamımız. Neden kilit rakamımız? Çünkü 773 üzerinde gram altında kapanışlar görür isek arkadaşlar, gram altın orada da bir yükseliş kanalı tekrardan açılacak ve bizi ilk etapta 933 seviyesine doğru sert bir hareket karşılayabilir. O yüzden diyoruz ki gram altında 773 seviyesi önemli. 773'ü gram altıncılar yakından takipte kalsınlar. Burada bir stop bölgesi olarak neresi belirlenebilir? Stop bölgesi olarak da gram altında 723 seviyesi. Evet, buradaki 723 seviyesi stop olarak belirlenebilir gram altıncı arkadaşlar. 723, 773 dediğimiz gibi buradaki noktalar da bugün itibariyle noktasal çalıştı. Gram altın takip eden arkadaşlarımız da takip ediyordur ve bu rakamları vermiştik. Burada da güzel kar marjları elde edildi. Gram altın takip eden arkadaşlarımız özellikle. 723 rakamı kilit rakam. Ayrıca 723 de bir kilit rakam. 723'ü stop bölgesi olarak takip edeceğiz. 723 altında bir kapanış görmedikçe gram altında da tekrardan yön yukarı yönlü çevrilebilir arkadaşlar. O yüzden gram altıncılar 723'ü takip etsinler. Yukarıda da 773 direnci önemli. Kırılamazsa 773 direnci kırılamazsa aşağı yönlü hareketler 723 TL civarına doğru tekrardan yansıyabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde bu rakamlar takipte olsun. Çünkü 773 yukarı yönlü kırılır ise bu sefer gram altında da 933 ve 950 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketler beklentimiz haline gelecektir. Sizlerin de dikkatlice takip etmesinde fayda var. 723 altında ise bizler tekrardan 663 civarına doğru aşağı yönlü düşüşler yaşayabiliriz. Fakat bugün itibariyle gene baktığımız zaman 763-770 civarlarında bir gram altın görüyoruz. O yüzden 773 önemli. Aşağıda da en önemli destek 723 desteği arkadaşlar. Önemli. Gram altıncılar bu rakamları takipte kalsınlar. Önemli rakamlardır. Evet, günlükte 773 rakamı önemli. Günlükte bu 773'ü kırarsa Süheyla Aslan 773'ü günlükte bu kırarsa yukarı yönlü hareket devam eder.
Fakat haftalıkta gene baktığınız zaman 723 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam edecektir diyebiliriz. Başkan, İbrahim 4 kere yazdım, cevap vermedim başkan. İbrahim Ertan Ayran değil mi? Ocak ayında sizce faizi düşürür mü demiş Merkez Bankası. Arkadaşlar Merkez Bankası bence Ocak ayında faizi düşürecek. Bir 100 puan da Ocak ayında bir faiz indirimine gidecek. Tabii bu benim düşüncem. Bunu neye dayanaraktan söylüyorum? Bunu devamlı videolarımda da söyledim. Buradaki düşüncem Merkez Bankası'nın faizleri 12 puan civarına çekmek istemesi. Yani şu an 14 puan civarlarında bir faiz. Bunu 12 puan civarına indirmek isteyen bir Merkez Bankası var gibi duruyor. O yüzden benim düşüncem Merkez Bankası Ocak ve Şubat aylarında 100'er bas puanlık daha faizleri aşağıya çekebilir. Ve 12 puan civarına doğru faizleri getirebilir arkadaşlar. Bu benim düşüncemdir tabii. Sizler bu düşünceye nasıl yorumlarsınız? O da size kalmış bir şey. O yüzden gram altında bu verdiğim seviyeler önemli. Bu seviyeleri takip edin. Gram gümüşe de hemen geçelim. Gümüş bekleyen arkadaşlarımız da var çünkü. Evet, gram gümüşe baktığımız zaman gram gümüşte 9.69 seviyelerinde bir gram gümüş. Evet arkadaşlar bakın gram gümüşte 9.69 önemli bir direnç. Burada da kilit rakam gram gümüş takip edenler için 9.69 seviyesi. Bu seviye üzerinde günlük kapanışlar devam eder ise gram gümüşte yukarı yönlü hareketler 11.74 civarına doğru ilk etapta gram gümüşü yukarıya doğru taşıyabilir. Alttaki gram gümüşte takip edilecek stop bölgesi ise en yakın hangi bölgeden geçiyor onu da hemen sizlerle birlikte hesaplayalım. Evet bu da bayağı aşağılarda kalmış. 9.39. Bakın burada da 9.39 seviyesi gram gümüş takip edenler için bir stop bölgesi. Haftalık kapanışlarda 9.39 üzerinde kalındıkça herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Yani bu güçlü bir haftalık kapanış demektir gram gümüş için. Yönü yukarıya çevirir. Günlük kapanışlarda ise 9.69'un yukarı kırılması teyidi oldukça güçlendirir. Yani hareketin daha kısa marjda seyretmesine sebep olur. Burada da yön 11.74 direncine doğru hareketleri beraberinde getirebilir arkadaşlar. O yüzden sizlerle birlikte gram gümüşçülerinde özellikle evet Denetaş değil mi Hasan Bey? Evet Denetaş Harun Bayraktar ayrıca katıl üyemiz. Başkan 20 Aralık'ta Amerika Halk Bank 20 milyar dolar bozduğu haberi dolaşıyor demiş. 20 Aralık'ta Amerika Halk Bank. Bu haber Amerika'da mı dolaşıyor Harun? Ben onu anlayamadım. Halkbank'ta 20 milyar dolar bozduğu haberi dolaşıyor. Vallahi soruyu anlayamadım Harun ama tekrardan bir sorarsan bu soruya tekrardan bakalım. Müdahale sırasında mı bir 20 milyar dolar kamu bankalarının bozduğu şeklinde? Biliyorsunuz muhalefetin böyle bir iddiası var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir iddia var. Eğer onu soruyorsan evet böyle bir iddia var. Tabii biz bunları göremiyoruz arkadaşlar. Bunların ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu da maalesef ki yorumlayamıyoruz. Yalnız o gece büyük bir miktarda paranın bozulduğu belli. Dolar kurunun geldiği seviye neticesiyle belli. Az miktar bir parayla dolar TL kurunda bu kadar aşağılara doğru bir düşüş maalesef ki zor olurdu diye ben de düşünmekteyim arkadaşlar. Wolf Sado sen bizim hocamızsın daha demiş. Değilim arkadaşlar değilim. Mine Kuyucu zeytinyağı düşmemiş daha da yükselmiş. Aynen yağ fiyatlarında aşağı yönlü hareket maalesef ki göreceğimiz yerde yukarı yönlü hareketler görüyoruz arkadaşlar. Bu da bir sıkıntılı yani bir durum. Seda evet gümüş. Seda Beşiktaş. Evet, abi 18'den aldım. Evet Seda sana bir şey vermiştik zaten değil mi? Cevap vermiştik. Verdiğim seviyeleri takipte kalacağım. Günlük kapanışları özellikle.
Evet, gümüş onsu da hemen anlatalım. Arkadaşlar gümüşün onsunda bakın şuradaki seviye önemli. Bizler için 22.70 altına inilmedikçe burada ilk bizlerin beklenti yerimiz 24-40 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Evet, Seda Beşiktaş beğeni tuşuna basın arkadaşlar demiş. Arkadaşlar bakın beğeni tuşuna basın. Beni ikide bir de söyletmeyin. Evet arkadaşlar beğeni tuşuna basmanız önemli. Valla kanalları seyrediyorsunuzdur. Bir sürü çöp kanal var. İnanın bizden çok izleniyor arkadaşlar. Ama benim izleyicilerim de oldukça sağlam izleyiciler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize de hakkım helal olsun arkadaşlar. Dolar yükselmek zorunda demiş. Enflasyon %80'lerde demiş. İE. Evet başkan sen bu işi biliyorsun demiş. Helal arkadaşım demiş. Bir de kıdemli diye bir bak gene beni Tonga'ya düşünüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen taraflı milleti 21 Aralık'tan beri yanlış yönlendiriyor. Çıktım orayı takipten demiş. Evet arkadaşlar beni başka bir meslektaş arkadaşımla Hakan Eroğlu yarın 1220-1250 nereye gördünüz alın demiş Hakan Eroğlu. Evet 12.20-12 demiş Denetaş. 2022 Aralık gümüş TL nerelerde olur? Öngörüm var mı? Harun gümüş TL ile ilgili 9.69'u takip edeceğiz. Bak 9.69 bunu bir yere not alın. 9.69 gram gümüşte başkana selam söyler misin demiş. Harun Bey'e de evet Hasan Bey'e diyorsunuz herhalde değil mi? Başkana selamımı söyler misiniz diye bana iletti kendisi. Harun İşler çok selam. Teşekkür ederim. Evet gram gümüş bir daha anlatayım arkadaşımız için. 9.69 hareketin devamı için 9.69 seviyesinin yukarı doğru kırılması şart. Burası kırılır ise gram gümüşte 11.74 evet şu seviyeye doğru bir yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Gram gümüşte. Özellikle stop bölgesi 9.39'a çekilmeli. Bakın burası stop bölgesine çekilmeli ve haftalık kapanışlarda 9.39 üzeri kapanışlar gelmesi demek buradaki desteğin daha da kuvvetlenmesi anlamı taşıyacağından dolayı bu 11.74 seviyesine doğru hareketi de güçlendirebilir. Ons tarafında özellikle hareket bekliyorum zaten arkadaşlar. Gümüşün ons tarafında burada bir 24 dolar seviyesine doğru ilk etapta 24.40 seviyesine doğru bir hareket ve onun üzerinde 26 dolarlara doğru gidecek bir gümüş ons hareketi de bekliyorum. Başkan, ikisine bir cevap ver, isimlerini oku. Charles. Bir de bunu da söyle. Başkan sterlin demiş. Mustafa Arık değil mi? Mustafa Arık sterlin için fikriniz var mı? Bakalım sterline de bakalım birazdan. Evet hemen şimdi ons altın tarafına bir geçelim arkadaşlar. Ons altın. Ons altın takip eden arkadaşlarımız da vardır. Ons altın şu an 1817 dolar civarında. Benim için ons altında şuradaki rakam çok önemliydi. Biliyorsunuz 1814 rakamı ons altın takip edenler için. Şurada da dedik ki 1790 aralığında bir hareket olacak ve burası 1814'ü yukarı yönlü kıracak dedik değil mi arkadaşlar? Bunu hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Tabii, teşekkür ederim. Tanran. Tanrım. Evet Tanran abone oldum like attım demiş. Çok teşekkürler Tanran. Kerim Kaya ayrıca yeni abone olan arkadaşlarımızın hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz diyoruz. Kerim Kaya E-Devlet'te 12.97 görünüyor demiş. Onlar makas aralıklı arkadaşlar. Gece bankalardaki makas aralıklarına dikkat edin. Bunu TradingView'den takip edebilirsiniz. Güncel kuru. TradingView'e yazdığınız zaman güncel kurlar diye orada anlık kurları takip edebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde. Hediye Yağlı selam yollamış. Barbaros Yaman dolar düşüyor ama benzin zamlanıyor. 15 Ocak benzin benden 15 olacak demiş. Benzin benden söylemesi.
Vallahi inşallah olmaz Barbaros. İnşallah olmaz. İnşallah fiyatlar geriye gelir. Arkadaşlar inşallah dolar fiyatları da geriye gelir. Neden diyeceksiniz? Bu fiyatlardan zaten dolar elinizde olan dolarla da piyasada yapacağınız alışverişlerinizin ciddi miktarda alış gücü de düşecektir. O yüzden diyorum yani elinizdeki dolar miktarınız azalmadığı müddetçe ama piyasadaki fiyatların aşağı gelmesi şart. Gelmediği müddetçe bunlardan hepimiz ülkece zarar göreceğiz. Arslan Üstünel, sen bu işi biliyorsun demiş, haberin olsun demiş. Çok teşekkürler Arslan. Yok, nacizane arkadaşlar bir şey bildiğimiz yok yani. Gerçekten bir şey bildiğimiz yok. Sadece biraz teknik analiz biliyoruz. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Hakan Eroğlu, beğeni tuşuna basmayan Nebati gibi bakışlara sahip olsun demiş. Hakan çok teşekkürler. Hediye Yağlı teşekkürler. Dolar 14 yakın, vade 16, orta vade 3 aya 20 TL demiş. İyi. Arkadaşlar her zaman 20 TL, 30 TL, dolar TL olacak mı şeklinde yorumlar yapıyoruz, videolar çekiyoruz. Ama elbet bir gün olacak ama ne zaman? Ne zamanını kestirebilmek için bu tür videolara riayet etmiyoruz. Bizim için asıl olan, teknik analizde asıl olan rakamlardır. Zaman hiçbir zaman kimse bilemez. Gayipten kimse haber veremez. Bizler de hiçbir zaman gayipten haber veremeyiz. Yalnız belli başlı rakamlar ve büyük oyun yapıcılarının grafikler üzerinde çizmiş olduğu hareketler bizler için önemli. Bu hareketler tuzak şeklinde de olabildiği gibi tuzak olmayan şekillerde de karşımıza çıkabiliyor. O yüzden diyoruz ki teknik analiz öğrenmeniz sizin için çok önemli. Başkan yetişemedim demiş. Gramı tekrar söyler misin demiş Berat. Berat, gram altını söyleyelim. Şu ons altını bir bitirelim. Gram altını tekrardan söyleyelim. Ondan sonra dolar TL kuruna tekrardan dönelim arkadaşlar. Evet, ons altında bizler için 1790-1814 aralığında bir hareket olacak ve bundan sonra 1814'ü yukarı kıracaktır şeklinde yorumumuz vardı. Dediğimiz gibi bu hareket aynı dediğimiz şekilde bugün itibariyle gerçekleşiyor. Şimdi bizler özellikle ons altında yatırımı olan arkadaşlar 1814 seviyesini takipte kalsınlar. Buradaki kapanış bizleri 1844 dolar seviyesine doğru götürecek, hareketi başlayacak olan kapanış olacak arkadaşlar. O yüzden 1814 kapanışı çok önemli. Bu kapanışı takipte kalın. Bu kapanışı yakalayabilirsek 1840-44 seviyesine kadar ons altında önümüz açık. Zaten burada kendi stokastik indikatörümüz var. O da al sinyalini vermiş. Yukarı yönlü hala al sinyali devam etmekte. Burada takip ettiğimiz gibi. Burada da bunu görüyoruz. Hemen gram altını bir daha bir yapalım. Arkadaşımız istemiş, kaçırmış çünkü. Gram altın. Bizler gram altın için neler söylemişiz? 773 bizler için önemli bir direnç gram altında. Evet, 773'ü dikkatli bir şekilde takip edeceksiniz. Burası kuvvetli direnç bölgemiz. Ayrıca yükseliş kanalına tekrardan girebilmemiz için 773 üzerinde günlük kapanışı görmemiz şart. Burada bir günlük kapanış görmeye başlar isek gram altında 933 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Burada gene stop bölgesi olarak belirlediğimiz alan 723 TL'de bulunan stop bölgesi. Bu stop bölgesi de kırıldığı vakit pozisyonlardan uzak durmak, aşağı yönlü hareketin başlayacağı anlamı taşır. Haftalık kapanışlarda 723'ü takipte kalın. 723 üzeri kalışlar olumludur. Günlük kapanışlarda ise 773 seviyesi önemlidir. 773 üzeri günlük kapanışlarda başlayabilir ise de 933'e daha kısa sürede ulaşan bir gram altın takip edebiliriz. Yapmanız gereken bu rakamları takipte kalmak. Ayrıca yeni rakamlarımız, yeni yıllık kapanışlar ve haftalık kapanışlar gelecek. Bunlara göre sizlerle birlikte yeniden yeni senaryolarımız, yeni yön bekleyişlerimizi sizlerle birlikte değerlendirmeye başlayacağız. Evet, dolar TL kuruna tekrardan geçelim bakalım. Dolar TL kuru.
Berat Aylas, başkan yetişemedim. Gramı söyler misin? Gramı söyledik. Suat Yıldız. Suat, İstanbul'a çok selam. Gördüm onu. Ajan yok, ajan yok. Samet Evli, bir ayındaki dolar senaryosunun aynısı 13.50'de, 14.60'da müdahaleler. Evet, olabilir. Olabilir, evet Samet. Bunları çıkaracağız. Teknik seviyeleri çıkaracağız. Bizim bulduğumuz teknik seviyeleri mutlaka Merkez Bankası da bir sürü uzmanı var. Onlar da bu teknik seviyeleri çıkartıyorlardır zaten. Şöyle yanıma bir teşekkür ederim. Hediye Yağlı. Tebrikler başkanım. Gerçekten harikasınız demiş. Çok teşekkürler Hediye. Asıl harika olan sizlersiniz. Çok teşekkürler. Akolse yarın müdahale var bence demiş. Evet, yarını bir görelim. Çünkü bu seviyenin üstüne çıkartmak istemeyecektir. Başkan yardımcısı. Başkana selam söyler misin? Onu söyledik zaten. Evet. Aynı rakamla aynı şeyleri tek tek okuyoruz galiba. Hakan Eroğlu, kaçırdım gerçi ama. Denetaş, Harun. Evet Harun, 2022'de konut kredilerinde ciddi sıkıntı var demiş. Bankalarda ödenemeyen krediler şişmiş durumda. 50.000 konut var. Kredisini ödeyemeyen toplamda 80 milyar TL var. Arkadaşlar şimdi bizim piyasadaki konuttaki şişmiş balonları tartışırız sizle. Fakat buradaki balon Çin'deki Evergrande balonuyla birlikte tüm dünya üzerine yayılabilir. Evet, bu gerçekten bir şişmiş balon maalesef ki var bu fiyatlar üzerinde. Özellikle satılık ev fiyatları üzerinde böyle bir balon var. İnşallah ileride bu süreç bir stagflasyon sürecine girmez. Çünkü stagflasyona girdiğimiz zaman fiyatlarda bir gerileme maalesef ki göremeyeceğiz. Çünkü fiyatlardaki gerileme maliyetlenen kişilerin zarar etmesi anlamı taşıyacağından dolayı piyasanın da alım gücünün düşeceğinden dolayı böyle bir stagflasyon sürecini hiçbirimiz istemeyiz ve hiçbirimize de böyle bir sürecin bir faydası dokunmayacağından dolayı dolar TL kurunu bir yerde de sabit tutmakta, daha fazla yukarılara gitmesine engel olmak gerekliliği de maalesef ki var arkadaşlar. Sizler de ona göre bu düşünceler neticesinde kendinize yön vermelisiniz şeklinde düşüncelerim var. Evet Serdar selam. Selam demiş. Selam neyden biz de tekrardan. Tuncay başkan yarın sence müdahale ne boyutta? Valla bugün de bir müdahale oldu gibi geliyor bana. Özellikle 13.29 üzerine dolar TL kuru attığı zaman artık piyasadan bir satış mı oldu? Bu Merkez Bankası aracılığıyla bir satış mı oldu? Onu tabi bugün itibariyle bilemiyoruz. Fakat yarın öğreniriz. Adamın kralı. Başkan yarın sağlam müdahale var deniyor demiş. Arkadaşlar ben böyle bir şey duymadım ama müdahale etmeden önce Merkez Bankası geçmişte bizi bilgilendirme yapıyordu. Bakalım bu sefer de yapacak mı? Murat Sarıgül 1045'te terste kaldım ne yapmalıyım? Murat 1045'te terste kaldıysan 723 rakamı senin için önemli. 723 altında bir kapanış olmadıkça pozisyonunu korumakta fayda var. 723 altında bir miktar pozisyondan çıkıp gram arttırma, ortalama düşürme yoluna gidilebilir. Stratejin böyle olabilir. Harun Tepeköylü doları kaçırdık demiş. Doları zaten şu an değerlendiriyoruz Harun. Dolarda önemli seviyeleri verdik. Oyun kurulacak bölge 13.29 bölgesi dolar TL kurunda. Evet şu bölgede oyun kurulacak. Özellikle piyasa fonları ve Merkez Bankası'nın oyun kuracağı bölge 13.29'a izin verilecek mi? Sizlerle birlikte bunu takip edeceğiz. Burası kırılacak mı? Önemli destek 12.48 bölgesinden geçen bölge. Burası haftalık kuvvetli direnç dedik ve bu direnci yukarı yönlü kırdı. O yüzden burası artık bizler için kuvvetli stop bölgemiz. Bunun altında hareketler 11.35'e doğru dolar TL kurunu aşağı yönlü indirebilir. Yani şu an artık dolarda bir karar bölgesindeyiz. Bu karara göre kendine bir yön belirleyecek alan içerisindeyiz. Bu karar bölgesi 13.29'u yukarı yönlü kırar ise dolarda o zaman bir 16
12 seviyesine doğru ilk etapta yukarı yönlü hareketler başlatır. 12.48 altında ise 11.35 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler başlayabilir. O yüzden dolar TL kurunda olan arkadaşların dikkatli olmasında fayda var. 11.80-12.50 bandında yılı kapatır mıyız sizce demiş başkan. Vallahi izliyoruz işte, bizler için artık son 1-2 gün bu seviyelerin 12.48 13.29 bantları arasında bir kapanış mı gelecek, yoksa 12.48'i kırıp bir müdahale şeklinde aşağı yönlü bir kapatma mı olacak? Fakat volatilite fazla olmazsa ben merkezin de fazla müdahale edeceğini zannetmiyorum arkadaşlar piyasaya. Piyasanın olurunda bir kapanışa bırakacakları yönünde düşüncem mevcut. Tabi Merkez Bankası'nın ne yapacağını bilemeyiz. Ne türden düşünceleri olacağını da bilemediğimiz için yarın büyük oyunların yaşanacağı bir gün olarak günü tamamlayacağımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, doları inceledik. Ekonomiyle ilgili bilgilerimizi verdik. Altını inceledik. Gram altını, gram gümüşü inceledik. Yayınımızı burada keselim. Tadında bırakalım. İnşallah sizlere faydalı olabiliyoruzdur. Faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız bir beğen tuşuna dokunmanız yeterli. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın deyip artık yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.